Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Çırpılmış krem şanti ve bisküvi ile sizlere pratik, lezzetli bir dondurma tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden direkt başlayalım. 2 poşet toz krem şantinin üzerine 1,5 su bardağı süt ilavesi yapalım. Mikser yardımıyla krem şanti koyulaşana kadar karıştıralım. Ne kadar güzel çırparsak tatlımız ve dondurmamız o kadar lezzetli olur. Bu püf noktasına dikkat edelim. Evet, krem şantimiz hazır. Gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı. Kelepçeli kalıbın alt kısmına bisküvileri 4 sıra halinde dizelim. Kalıbınız yoksa bir borcamda da yapabilirsiniz. Evet, arası için çikolata kullanacağım. Böyle kiloluk çikolatalardan aldım. Bir kısmını bıçak yardımıyla keserek rendeleyeceğim. Evet, bıçak yardımıyla rendeliyorum. Bu şekilde pasta süslemelerinde de kullanabilirsiniz bu çikolatayı. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi çikolatalarım hazır artık. Böyle kırık bisküvilerim vardı. Paketten ayırırken kırıldı. Onları da küçük parçalar halinde bölerek krem şantinin içine ekliyorum. Ve bıçak yardımıyla doğradığım çikolataları da ekliyorum. Evet, karıştıralım tüm malzemeleri. Böyle bir meyhoşluk tadı vermesi için dondurulmuş frambuazım var bir miktar. Onları elimle küçük parçalar halinde bölerek ekliyorum içine. Ve en son tekrardan karıştırıyorum. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Ama güzel bir lezzet veriyor yerken. Evet, kalan bisküvileri kırmaya devam ediyorum. Evet, tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra kelepçeli kalıba hepsini boşaltıyorum. Hamur kartıyla düzgün bir şekilde her yerine eşit bir şekilde bastırarak sıkıştırıyorum kremayı. Evet, üzerine tekrardan bisküvilerimi diziyorum. Hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli. Buzdolabına kaldırarak dilimler halinde istediğiniz zaman çıkartarak tüketebilirsiniz. Evet, son sıra bisküvileri de dizdikten sonra buzluğa kaldırıyorum. En az 3-4 saat buzdolabında donması için bekletiyorum. Fazla bekletmemeye dikkat ediniz. Evet, 2,5 saat sonra kalıptan dikkatli bir şekilde çıkartıyorum dondurmayı. Evet, artık dilimlemeye hazır. Hamur kartıyla dilimler halinde kesiyorum. Dilerseniz bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz.
Evet, artık servise ikramı hazır. Dilerseniz kapalı bir kapta alarak buzdolabında, buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Çıkartarak istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi artık yemeğe ve ikrama hazır. Asla buzlanma olmuyor. Lezzeti de çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir tane dilimi alarak sizlere bölerek göstermek istiyorum ve tadına bakmak istiyorum. Evet, bir de yakından göstereyim. Böyle elinize alarak ısıra ısıra yiyebileceğiniz dondurma lezzetinde hafif lezzetli bir tatlı tarifi verdim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.